Boks tarihinin en meşhur fotoğrafının hikayesi. Muhammed Ali, Liston. Muhammed Ali ve Sonny Liston'un yer aldığı boks tarihinin en meşhur fotoğrafını boksa hiç ilginiz olmasa dahi bilirsiniz. Peki bu fotoğrafın hikayesini dinlemeye ne dersiniz? Sonny Liston, geçmişi karanlık, pek çok sabıkası bulunan, mafya ile yakın ilişkileri olan ve rakipleri için oldukça ürkütücü bir tipe sahip şampiyondu. Tarihte ağır siklet boks şampiyonluğunu 1. roundda knockoutla kazanan ilk boksördü. O dönemin şampiyonu ve eğilerek yumruklarından kaçmaya çalışan Floyd Patterson'u kafasına balyozları indire indire ilk roundda knockout etmiş. Bu da yetmezmiş gibi bir sene sonraki rövanş maçında yine ilk roundda rakibini aynı şekilde knockout ederek ringe paspas yapmıştı. O kadar ki 80'lerin ortalarında kariyerinin zirvesindeki Mike Tyson'a sorulan ringde karşına çıksa korkacağın herhangi bir boksör var mı sorusuna Tyson, Sonny Liston cevabını vermişti. 1964 senesinde 22 yaşındaki olimpiyat şampiyonu Muhammed Ali ile ünvan maçına çıktıklarında bahislerde Muhammed Ali'ye 1'e 7 veriyordu. O derece favoriydi Sonny Liston. Dövüş başladığında genç Ali kelebek gibi uçup ringde dans ederken Liston bütün gücüyle yumruklarını sallayarak Ali'yi kovaladı. Tabi bu arada Ali'nin direkt kombinlerini de yedi. Neticede 6. roundun sonunda hırsla salladığı yumrukların neden olduğu öne sürülen bir omuz sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Liston kaybetti. Pek çok kişi bu sakatlığa inanmaz ve Liston'un maçı bıraktığını iddia eder. Bir sene sonraki ikinci maçlar öncesi ise Dünya Boks Birliği ağır siklet ünvan maçlarında rövanş sistemini reddettiğinden maçı tanımamış ve Ali'den ünvanını geri almıştı. Dövüşün organizatörleri ve sponsorların mafya bağlantıları nedeniyle pek çok tartışmanın gölgesinde dövüş ayarlanmaya çalışıldı. Hiçbir eyalet ev sahipliği yapmak istemedi. Sonunda Lewiston Mine'de 2412 kişinin önünde yapılan ünvan maçı, tarihin en düşük seyircili ağır siklet ünvan maçı olmuştu. Liston yine favoriydi ve intikamını alacağını düşünüyordu. Bahislerde de 1.4 oranla yine favoriydi. Oysa ilk roundun sonlarında Ali'nin yumruk bile denemeyecek bir darbesiyle knockout oldu. Bırakın boks otoritesi ya da uzmanı olmayı, hayatında hiç boks izlememiş biri bile Liston'un sahneye koyduğu bu tiyatroyu yemezdi. Bu knockout o dönem çok tartışıldı. Pek çok boks otoritesi açıkça Liston'un karanlık ilişkilerine vurgu yaparak maçın şikeli olduğu görüşünde birleşti. Ama tabi ortada bir kanıt yoktu. Şunu da hatırlatmak lazım, Liston boks tabiriyle çok sağlam bir çeneye sahipti. Yani öyle kolay kolay knockout olacak bir adam değildi. Hapishane günlerinde kendisine demir sopalarla girişen birkaç polisi kafasına aldığı darbelere rağmen haşat ettiği kayıtlara geçmiş bir gerçekti. Knockout'a sebep olan yumruk tarihe Phantom Punch olarak geçti. Gerçekte olmayan hayalet, fiyasko bir yumruk. Bazıları boks sporunun selameti açısından bu durumu göz ardı etti. Ali ise Liston'un knockout ettiği yumruğa Anchor Punch ismini taktı. Maçla ilgili ortaya 4 teori atıldı. 1. Mafya Liston'u kullanarak bahis şikesi yaptı ve büyük para kaldırdı. 2. Liston kendi aleyhinde bahis oynayıp ilk fırsatta kendini yere attı çünkü mafyaya borcu vardı. 3. teori ise Ali'yi himayesinde bulunduran Nation of İslam topluluğu Liston'u maçı kazanması durumunda ölümle tehdit etti. Ve son teori, Liston Malcolm X taraftarları tarafından vurulmaktan korktu. Ali maçtan sonra verdiği bir demeçte Liston yere düştüğünde seyircilerden fix tezahüratları duyduğunu ve zaferine leke sürdürmemek için Liston'un başına gelerek kalkması için ona bağırdığını söylemiştir. Sonuçta ortaya o meşhur fotoğraf çıkmıştır. Ayrıca maçın hemen ardından Ali'nin ortaya çıkan durumdan iğrenerek köşesindekilerden Abdülrahman'a
Liston'un kendini yere attığını söylemiştir. İşte boks tarihinin belki de en meşhur fotoğrafı tüm bu olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır.